Nikola Tesla'nın hastalığı ve bilinmeyenleri. Nikola Tesla deyince aklımıza elektrik gelir. Edison ile yaşadığı talihsiz zamanları ve onlarca icada rağmen kimsesiz şekilde tek başına ölmesi bilinir. Nikola Tesla, zamanının çok ötesinde deha bir mucit olmak dışında birçok bilinmeyen başarıya da sahiptir. Tesla gördüğü haksızlıklara ve baskılara rağmen direnişini bozmayan, insanlık için önemli çalışmalar yapmış değerli bir mucittir. Nikola Tesla'nın bilinmeyen hastalığı. Nikola çocukluk çağlarında ilginç bir hastalıkla yüzleşir. Konuşulan nesneler hakkında zihninde imajlar oluşturmaktadır. Zamanla bu imajlar o kadar gerçekçi hale gelir ki onların dokunulabilir olup olmadığı tereddütleri baş gösterir. Büyük rahatsızlık ve endişe kaynağı olan bu durum psikolojik ve fizyolojik olarak açıklanamaz. Bu konu üzerine yoğunlaşır. Zihnindeki imajların bir ekrana, hatta başkalarının zihnine yansıtılabileceğini iddia etmektedir ve bunun üzerine çalışır. İlerleyen süreçte kendi deyimiyle zihinsel seyahatlere çıkmakta, yeni şehirler görüp yeni insanlarla tanışmakta ve hatta onlar ile arkadaşlık etmektedir. Onu 17 yaşına kadar yıllarca meşgul eden bu durum, belki ileride yapacağı yüzlerce icadına katkıda bulunacak bir yeteneğe dönüşür. Tesla, bu yeteneği sayesinde çalışmalarında modellere, çizimlere ve hatta deneylere ihtiyaç duymadığından bahseder. Deneydeki nesneleri ve deney koşullarını zihninde oluşturup süreçleri işletebilmekte ve bu sayede henüz deneyi gerçekleştirmeden sonuçlarını analiz edebilmektedir. Bir cihazı zihninde devreye koyabilmekte, çalışırken oluşan aksaklıkları tespit edip üzerinde düzenlemeler yapabilmektedir. Baştan sona zihinsel planda gerçekleşen işlemlerin sonuçları gerçeğiyle aynıdır. Enerji, para ve zaman avantajı sağlayan bu yöntemiyle çalıştığı 20 yıl boyunca bir istisna bile olmadığını söyler. Aynı dönemde babasını kaybeder ve maddi zorluklar nedeniyle üniversite eğitimini yarım bırakır. Hükümetin başkent Budapeşte de telefon şirketi kuracağını öğrenince bu alanında çalışılabileceğini düşünerek başkente gider. Ancak telefon şirketinin henüz planlama aşamasında olduğunu görür ve kendisi telgraf ofisinde düşük bir maaşla çalışırken bulur. Hayal kırıklığı ile gelen psikolojik durum içerisinde hiper duyarlılık ile yüzleştirir. Algıları aşamalı olarak öylesine duyarlı hale gelmiştir ki normal düzeyde bir ışık yalnızca gözlerini değil cildini de rahatsız etmektedir. Birkaç oda uzaktaki saatin sesi sağır edecek kadar acı vermektedir ve ayak sesleri kendisine deprem hissi yaratmaktadır. Bu durumda bile AC üzerine kararlılıkla çalışmaya devam eder. Hiper duyarlılık giderek etkisini yitirir ancak geride obsesif bozukluk etkileri bırakacaktır. Bundan böyle yaptığı her şey 3 ile bölünebilir olmalıdır. Örneğin attığı adımların sayısı, suyu yudumlama sayısı gibi. Yemek servisi sırasında 12 ya da 18 peçeteye ihtiyaç duyar. 3'e bölünebilen ve bu sayıdaki peçete ile zaten temiz olan yemek servislerini tekrar parlatır. Bir kitabı okumaya karar verdiğinde o yazarın tüm kitaplarını okuması gerekmektedir. Çocukluğunda annesinden edindiği ve yaşamı boyunca sürdürdüğü bir başka alışkanlık ise bir yemeği yemeden önce hacmini hesaplama zorunluluğunu hissetmesidir. Bir kek ya da bir çorba hacmini hesaplamadan yemeye başlamaz. Tesla fikirlerinin zihninde kesintisiz bir şekilde aktığını, kendisi için asıl meselenin bu fikirleri kaybolmadan hızlıca yakalayabilmek olduğunu söyler. Tesla yüksek frekansın birçok avantaj getireceğini bilmektedir. Lambalar daha fazla parlayacak, enerji üretimiyle daha verimli olacaktır. Ancak Tesla'nın hayalleri ve çalışmaları bunlarla sınırlı kalmamıştır. Yüksek frekans sayesinde hem bilginin hem de enerjinin kablosuz iletilebileceğini düşünmektedir.
Bilginin kablosuz iletimi önce radyo, sonra televizyon, günümüzde ise uydu haberleşmesi ve cep telefonu gibi teknolojilere imkan tanımıştır. Ancak Tesla'nın hayali olan enerjinin kablosuz iletimi teknoloji adına bilinen hemen her şeyi değiştirecek, iletim maliyetlerini düşüreceğinden neredeyse bedava enerjiyi sağlayacak bir teoridir. X ışınlarını Röntgen'in keşfettiği sanılır. Radyoyu Marconi'nin icat ettiği, vakum tüp amfipilatörünü de Forest'in, insan yapımı ilk şimşeğin altına imza atan Nikola Tesla, dünyadaki bilim ve teknoloji yapısını kökten değiştirilebilecek çok sayıda kullanılan ve kullanılmayan icatların ve projelerin sahibi olmasına rağmen birçok bilim adamının aksine ders kitaplarına nadiren alınır. Tesla, Avusturya İmparatorluğu içindeki farklı kentlerde farklı okullara gitti ve farklı üniversitelerde eğitim gördü. Bu yıllarda edindiği teknik bilgiler ve iş deneyimi daha sonraları kariyerine, daha da önemlisi hayallerine yön verecekti. Yalnız kalın, buluşun sırrı budur. Yalnız kalın, fikirlerin doğduğu an budur. Alternatif akım. Tesla 1884'te eski patronu olan Charles Bachelore'dan aldığı referans mektubuyla New York'a gelir. Thomas Edison'a yazılmış olan bu referans mektubu şöyleydi. 2 tane büyük adam tanıyorum. Birisi sensin, diğeri de bu genç adam. Böylece Tesla, Edison Makine İşleri adlı şirkette basit elektrik işlerini yapmaya başlar. Tesla, Edison'a keşfettiği döngüsel manyetik alan ilkesiyle çalışan kendi imalatı alternatif akım indüksiyon motorunu anlatır. Edison ise sinirlenerek buna karşı çıkar. Edison'dan önce Amerika'da hiçbir evde elektrik yoktu. Dolayısıyla elektriğin evlere girmesi Edison'un geliştirdiği doğru akım sistemiyle gerçekleşmişti. Ve Edison ekonomik kaygılardan dolayı bu sistemi değiştirmek istemiyordu. Ancak yine de Tesla'ya bir iş verebileceğini söyler. Edison'un doğru akımına dayanan teknolojisi basitliğine karşın çok ciddi bir kusura sahipti. Görece olarak daha düşük voltaj üretiyor ve tel üzerine yol alan akım yaklaşık 800 metre sonra gücünü kaybediyordu. Bu sebeple Edison voltajı 100 volta yükseltmek için her 900 metrede bir güç istasyonu kurmak mecburiyetinde kalıyordu. Tesla'nın AC alternatif akım teknolojisinde ise bu tür problemler yaşanmıyordu. 300.000 volt ile üzerine çıkabilen AC transformatörleri büyük miktarlardaki elektrik gücünün kilometrelerce uzağa taşınmasına olanak tanıyor ve diğer transformatörlerden de kuvveti aynı düzeyde tutuyordu. Tesla, geliştirdiği alternatif akım üreticileri, transformatörleri ve motorlarına ilişkin buluşlarının patentlerini 1885'te George White Westinghouse'a sattı ve satış payı olarak beygir gücü $1 anlaştılar. Böylece alternatif akımı yaymaya çalışan Westinghouse ve Tesla, doğru akım sistemlerinde ısrarcı olan Edison ile doğrudan rakip oldu. Bu rekabet kısa sürede büyük bir ticari rekabete dönüştü. Hatta bu dönem akım savaşları olarak da anılır. Alternatif akım, Tesla'yı belki de dünyanın en zengin insanı yapabilecek bir buluştu. Fakat bir türlü istediği hakkı alamıyordu. Şimdi Westinghouse'a şirketi olan sırtından geçiniyor ve milyonlarca dolar kazanıyordu. Ve bir kez daha araştırmaları için gerekli parayı kazanamamıştı. Bu sebeple de elektromanyetizma gücünden yararlanma konusundaki amaçlarını gerçekleştirememişti. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatırdı. Ücretsiz elektrik. Kimilerine göre çağdaş Prometheus olan Tesla'nın en ilginç projelerinden biri de dünyayı saran katmanlardan üçüncüsü olan ionosferin elektrik akımı için kullanılmasıydı. Herhangi bir kablo kullanılmadan sadece ionosferdeki taşıyıcı özelliklerin kullanılarak küresel çapta kablosuz ve herkesin kullanabileceği ücretsiz bir elektrik dağıtımı sağlamak bu büyük mucidin sınırlarını zorlayan bir hayaliydi. Doğru bir çalışma yaparak Tesla'nın bu hayalini gerçekleştirmek mümkündü ancak asla uygulanılmamıştır. Ateşleme sistemi.
Ünlü iş adamı Henry Ford'un ilk aracını üretip bu gösterişli bir şekilde sunarken Tesla motorun gereksiz büyük olduğunu ve çalıştırmak için daha küçük motorların farklı bir yöntemle mümkün olacağını söylemişti. Edison ile yakın ilişkileri olan Henry Ford ise kendini fazlasıyla üstün görüp dinleme zahmetine bile katlanmamıştı. Bunun üzerine Tesla ateşleme sistemini icat etmiştir. Radyo. Günümüzde hala en önemli iletişim araçlarından biri olan radyo, birçok insan tarafından Marconi'ye ait olduğu sanılır. Fakat 1943 yılında ABD Yüksek Mahkemesi tarafından Tesla'nın patentleri kanıt olarak gösterilerek hakları iade edilmiştir. Marconi'nin radyosu sesi iletmiyordu, sadece sinyal iletiyordu. Oysa Tesla daha öncesinde ses iletimini göstermişti. Hakları geri verilse de Tesla radyo vericisini geliştirirken ona sadece asistanlık yapan Marconi çoktan dönemin en büyük zenginlerinden biri olmuştu bile. Fikrimi çalmaları değil, kendi fikirlerinin olmamasını umursuyorum. Bırakın gerçeği gelecek söylesin. Herkesin değerini göstersin. Şimdiki zaman onların, uğrunda gerçekten çok çalıştığım gelecek ise benimdir. Uzaktan kumanda. Tesla su üstünde hareket eden ve uzaktan kumandayla yönetilebilen bir robot geliştirmişti. 1898 yılında Madison Square Garden'da gösteriyi izleyenlerin direktifleriyle robotu farklı yönlere elindeki ilginç aletle hareket ettirmeye başlayınca seyirciler büyük bir şaşkınlık yaşamıştır. Tesla'nın gösteride kullandığı kozmik radyo dalgalarının o dönemde bilim dünyasında yeri yoktu ve kabul edilmiyordu. Bu buluşla ilgili olarak New York Times gazetesinden bir yazar Tesla'ya bu şekilde uzaktan kumanda ile savaşan denizaltılar yapabilirsiniz demiştir. Tesla ise bu bir savaş aracı değil, robot ırkının ilk temsilcisidir. Yani insanlığın hizmetinde kullanılabilecek, onların işlerini azaltacak mekanik bir adamdır diye yanıtlamıştır. Tesla'nın uzaktan kumandası temel alınarak bugün uzaktan kumanda ile kontrol edilebilen uzak mekikleri, uydular ve cihazlar geliştirilmiştir. Eğer evrenin sırlarını anlamak istiyorsanız enerji, frekans, titreşim yasalarıyla düşünün. Bizim bütün biyolojik sistemimiz, beynimiz ve dünyanın kendisi aynı frekansta çalışır. Kablosuz enerji. Tesla çalışmalarını daha sonra kablosuz enerji üzerine yoğunlaştırdı. 1891 yılında patentini aldığı Tesla bobini ile kısa mesafede enerjiyi kablosuz şekilde taşımayı başardı. Tesla kendi adını verdiği bu indükleme bobinleri elektrikli aydınlanma, yüksek frekanslı alternatif akım ve bilhassa kablosuz elektrik iletimi gibi alanlarındaki deneylerinde kullandı. Tesla 1899 yılında Colorado eyaletindeki Colorado Springs'e taşınarak yüksek voltaj, yüksek frekanslı kablosuz enerji ile ilgili araştırmalarını sürdürdü. Günümüzde kullanılan kablosuz cihaz ve Wi-Fi gibi teknolojilerin temelini Tesla 100 yıl önce atmıştı ve enerjiyi kablosuz ileterek elektriğin tüm insanlar için parasız olmasını istemişti. 1900 yılında ünlü sermayedar John Pierpont Morgan sağladığı $150.000 telsiz yayın sistemi Wardenclyffe adındaki kulenin yapımına Long Island, New York'ta başladı. Tesla'nın amacı buradaki kuleden İngiltere ve Atlantik Okyanusu'ndaki gemilere telgraf mesajları, ses, hatta görsel ve elektrik iletmekti. Tesla 50 yaşındayken parasız ve işsiz bir durumda en başa geri döndü. Uzay boyunca enerji vardır. Bu enerji statik mi, kinetik mi? Eğer statikse umutlarımız boşuna. Eğer kinetikse o zaman insanların doğanın düzenine el koyması sadece bir zaman meselesi. Ölüm ışını. Nikola Tesla'nın son büyük projesi ise askeri hedefler için kullanılabilecek oldukça güçlü ve uzun mesafeli bir silah oldu. Tesla, yoğunlaştırılmış ve sıkıştırılmış bir elektrik ışınını çok uzaklardaki hedeflere yöneltebilecek bir elektrik silahı olarak tanımlanabilecek silahını 1934 yılında kamuoyuna açıkladı. Projesinin tamamlanmak üzere olduğunu, sadece birkaç ayrıntının deney aşamasında kaldığını ve bu savunma silahının dünya barışına olanak tanıyabileceğini savunan ünlü mucide göre bu silah 300 kilometre mesafeden orduları durdurulabilecek,
Uçaklar böylece bir silah olmaktan çıkacak ve ülkelerin sınırları askeri yöntemlerle aşılamayacaktı. Tesla bu silah önerisini mektupla birçok ülkeye sundu. Bu ülkelerden biri olan Sovyet Rusya, buluşla ilgili bir noktaya kadar ilgilense de Tesla çalışmalarını tamamlayacak desteği hiç bulamadı ve silah üretilmedi. Zamanda yolculuk. Tesla'nın çalışmaları teknik icatlarla sınırlı kalmayıp dünya dışı yaşamla iletişim, ışınlanma, zamanda yolculuk gibi birçok teorik çalışmaları da kapsamaktaydı. Uzaktan kontrollü ya da robotlar yardımıyla uçan uçaklar üzerinde çalışıyor, yapay yığınlar oluşturuyor ve sır gibi sakladığı yeni enerji üretme yöntemleri konusunda çalışmalar sürdürüyordu. Tesla zaman ve zaman yolculuğu ile ilgili olarak da gerçeğe ulaşılabilecek çalışmalar yapmıştır. Yüksek voltajlı elektrik ve manyetik alanlar kullanarak gerçekleştirdiği çalışmalarda zamanın ve uzayın yarılabileceğini, çarpıtılabileceğini ve böylece de diğer zaman boyutlarına kapı açılabileceğini gördü. Bugün onun aslında sinyalleri uzaklardaki yıldızlardan aldığı belirtiliyor. Fakat bunu başardığı dönemde bilim dünyasında kozmik ses dalgalarının yeri olmadığı için bu çalışmalarda adeta çöpe gitmiştir. Nikola Tesla'nın kişisel özellikleri. Yaşamı boyunca kendisine ait bir evi olmayan, otellerde yaşayan, hiç evlenmeyen Tesla, dahilinin yanında ilginç kişiliğiyle de dikkat çekmiştir. Takıntılı bir insandı, tuhaf huyları ve fobileri vardı. Gürültülü ve her türlü sese karşı aşırı duyarlıydı. Yürürken adımlarını sayardı. Kahve fincanının çorba kasesinin kubik parçalarını hesaplamaya çalışırdı. Bunu başaramadığı takdirde iştahı kaçardı. Çalışmalarını üçerli gruplar halinde yapardı ve numarası 3'e tam bölünebilen bir otel odasında kalmak konusunda ısrarcıydı. Duvar ve kol saatlerine karşı geliştirdiği yoğun öfkeye sahipti. En iyi dostu ünlü yazar Mark Twain'le güvercinlerdi. Beş duyusunun aşırı hassaslaşması nedeniyle yaşadığı sıkıntılar konusunda şöyle demiştir. Yakından ve uzaklardan gelen kükreyen sesler beni korkuya sürüklüyordu ve bunların ne olduğunu bir türlü ayırt edemiyordum. Güneş ışınlarının önü periyodik olarak kesildiğinde bu benim beynim üzerinde öylesine bir güç alanı yaratıyordu ki kendimden geçiyordum. Bir köprü ya da bunun gibi bir yapının altından geçebilmek için tüm irademi zorlamam gerekiyordu çünkü kafatasım üzerinde dayanılmaz bir basınç hissediyordum. Müthiş bir hafızaya sahipti. Ürettiği makinelerin tüm ayrıntılarını önce zihninde oluşturup çalıştırdıktan sonra uygulamaya geçerdi. Ben asıl işi yapmak için hiç acele etmem. Bu bir fikrim olduğunda önce onu hayalimde geliştirmeye başlarım. Konstrüksiyonu değiştiririm ve geliştiririm ve cihazı ilk önce zihnimde çalıştırırım. Benim için türbinimi aklımda ya da atölyemde çalıştırmak aynı şeydir. Eğer dengesizlik varsa notlarımı alırım. Arada hiçbir fark yoktur. Sonuçlar aynıdır. Bu şekilde bir fikri hiçbir şeye dokunmadan hızlıca geliştirilebilir ve mükemmel bir hale getirebilirim. Eğer zihnimde icadımla ilgili düşünebildiğim her şeyi yaptıysam ve hiçbir yerde hata görmüyorsam beynimin bu ürününü somutlaştırabilirim. Cihazımın da çalışmasını düşündüğüm şekilde çalışır ve tüm deney süreci planladığım şekilde gerçekleşir. 20 yıl içinde bir kere bile aksama olmadı. Neden olsun ki? Zihninde çakan şimşeklerin çoğu zaman kendisine rehberlik ettiğini belirten Tesla bu konuda şunları söylüyor. Bu ışık patlamalarını hala zaman zaman yaşıyorum. Yeni bir fikrin zihnimde parıldayıvermesi gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Her seferinde uyuyakalmadan önce gözlerimde kimi şeylerin ya da insanların görüntüleri canlanıyor. Onları gördüğüm anda anlıyorum ki bilincimi yitirmek üzereyim. Eğer ortaya çıkmıyorlarsa ve bunu reddediyorlarsa biliyorum ki uykusuz bir gece geçireceğim anlamına geliyor. Benim beynim sadece bir alıcıdır. Evrende bilgiyi ve gücü, ilhamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim ama var olduğunu biliyorum. Hayatının son dönemlerini borçları yüzünden kaçarak yaşayan Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde 86 yaşındayken New York Oteli'nin 33. katındaki 3327 nolu odasında güvercinleriyle birlikte 5 parasız bir şekilde kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yummuştur.
Bilim çevrelerinde bir rivayete göre o dönemdeki yakın dostlarını öldüğünde mezar taşına "Şimdi mutlu" yazılmasını istemiştir. Sevgili insan, insanlığın kendine yaşam sunan gezegeni sesiyle titreteceği, güneşin efendisi olacağı, mikrokozmik hareketin tükenmez ve yoğun enerjisini kullanacağı, atomların önceden belirlenmiş formlara kombin edileceği, okyanusu yatağından çıkarıp hava yoluyla taşıyarak dünyanın değişik bölgelerinde göller ve nehirler yaratacağı, vahşi elementlere emredeceği, zekası ve gücüyle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçeceği günler uzak değildir. Tesla'nın hayatı ve hastalıklarıyla alakalı, takıntılarıyla alakalı detaylı videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.